Şurası unicorn mu koysak acaba? Unicorn koyalım ya, lanet olsun. Tamam, unicorn koydum. Buraya şunu sileyim. Bu kendi oluşturduklarımı değil de buradan bir tane default seçeyim istiyorum. Ormanda koşsun. Okey mi? Evet. Bu arada ben bunu şöyle bir 10'da bir boyutuna bir Allah minnacık kaldı. Şöyle. Yani böyle okey sanki. Flappy Bird oyununun mantığına göre sürekli ortada olması lazım. Dolayısıyla bu unicorn'u ben her zaman x0'da tutacağım. Tamam mı? Sadece değiştireceğim Evet. şey y olacak. Y değiştikçe yukarı aşağı çıkacak bu unicorn ve o gelen işte şeylerin arasından geçiyor olacak. Çubukların arasından geçiyor olacak. Zaten buradaki o running efekti bayağı havalı bu arada. O running efekti nasıl çalışıyor onu da göstereyim. Öncelikle koşuyor izlenim vermek için her şeyden bağımsız olarak bir tane şu yeşil bayrağı bastıktan sonra sonsuza kadar çalışacak bir tane loop ekliyorum. Burada da şuradaki looks kısmından next costume diyerek ben bunu sürekli şöyle koşturabilirim. Ama bayağı hızlı koşuyor bu arada. O yüzden şuradan böyle ufak bir weight ekleyip bunu işte 0.1 diyebiliriz. Böyle biraz yavaş koştu. 0.05 diyelim. Şöyle iyi ne dersiniz? O zaman ben burada bir tane kendime bir condition eklemem lazım. Çünkü zıpladığım zaman bir ufaktan bir yukarı çıkması lazım. O yüzden ben buna if diyorum ve sensing'den şuradan key space diyelim. Space okey bence. Press diyelim. Evet. Presslendiği zaman şöyle bir y'mizi artı işte ne bileyim 30'la başlayalım bakalım nasıl olacak. Artı 30 arttıralım. Tamam mı? Ondan sonra da tekrar aşağı indirelim. Onu glide aslında güzel olabilirdi ama sadece y'yi değiştireceğimiz için. Şimdi güzel oldu, şimdi kabul edin yani. Evet. Evet. Şunu 20 yapmamız lazım. 10-10 topluyor ya. Vallahi iyi oldu ya. Neyse devam ediyorum şimdi. Çok hoşuma gitti atın zıplaması. Ondan sonra buna şimdi engel yapacağız. Bir tane engel ekliyorum. İsmine obstacle 1 diyeyim. Buraya da obstacle 1 diyeyim. Şöyle şuradan gene bir tane çubuk ekleyebilirim aslında düşününce. Burada arkadaşlar sizden dikkat etmenizi istediğim kısım şu ortadaki var ya, onu her zaman ortaya getirmeye çalışın çünkü ilerleyen zamanlarda bunun konum hesaplamalarında çok yardımcı oluyor. 2 tane yaptım yanlışlıkla. Anladınız mı? Hani bu direkt 0-0'a denk gelmiş olacak ya böyle. Sizin Evet. işinizi kolaylaştıracak yani. Şunu şöyle yapalım. Şu outline'ı kaldırayım. Tackle bizim hareket edecek ve biz de hani şey yapacağız. Sanki at koşturuyormuşçasına böyle bir izlenim oluşturacağız. Tamam mı? Aklımızdan geçen olay o. Bakalım şimdi şöyle bir denemek için en azından bir göreyim. Bu sürekli hareket etsin. Aynen. At şu an koşuyormuş gibi görünüyor. Sağa getireyim şöyle buradan. Koş kardeşim. Vallahi da koşuyor. Şimdi bunu ekranın en sağına bir getireyim bakalım kaç oluyormuş. Şuraya. Sanki 240 gibi bir şey o. Çünkü onu şuradan hesaplayabiliriz bu arada. Kostümle geldiğim zaman backdrop bakın 480'e 360 gördünüz mü? Yatay genişlik 480. Ekranda sanki 4 yani ekranda böyle 3. biterken de 4. obstacle gelse yeter gibi hissediyorum. Ekrana yerleştirelim birkaç tane. Bakalım kaç tane engel olursa daha iyi olacak. Güzel değil mi? Şu an bayağı bildiğiniz bir sürü engelden koşuyor. Dur bakayım bir anla. Sanki diğer engele yetişecek gibi. Ne dersiniz? Atı biraz daha hızlı zıplatıp indirmemiz gerekiyor olabilir. Engellerin arasındaki boşlukları da büyütebiliriz. Bu 2 tane mi olsun mesela ekranda engel? Yani bu 3 tanenin arasında daha büyük boşluklar olabilir mi? O zaman yani 3'e bölmemiş olacağız o zaman. Şimdi ekranı eşit bölmem lazım ki gelecek olan bir sonraki engel de eşit gelsin. 2 deneyelim mi? Tamam, okey. Ben bunu beğendim. Burada dikkatinizi çekerse bu arkadaşlar sola gittiği zaman yok oluyorlar. Şimdi bu Evet. her seferinde ben sağdan yeni bir tane variable üretemem. Yani sola gidince duvara değen arkadaş sağdan tekrar gelmesi lazım. Onu söyleyeyim.
Yani obstacle 1 ekranın ortasına geldiği zaman obstacle 2'nin obstacle 1'in başladığı yerden başlaması lazım. Obstacle 1'de sola değdiği zaman başlangıç noktasına geri dönmesi lazım. Çünkü obstacle 2 zaten devam etmiş olacak hayatına. Dediğim birazcık karmaşık gelmiş olabilir. Yazarak anlatayım şimdi. İkisi de aynı yerden başlayacak. Her zaman ekranın sağından başlanılacak. Ama bunun arkadaşın şeye kadar beklemesi lazım. Wait until diyorum. Bu obstacle 1'in ekranın ortasına gelmesini beklemesi lazım. Şimdi birbirlerinin konumu hakkında bir haberdar olamıyorlar demiştim. Onu neyle düzeltebilirim sizce? Broadcast'la mı? Broadcast olabilir. Bir de variable olabilir. Şimdilik variable deneyeyim. Tamam. Çünkü başka yerlerde de kullanacağım. O zaman şunu siliyorum. Bir tane variable oluşturayım. Diyeyim ki obstacle 1 y. Tamam. Ve bu işte arkadaş sürekli olarak forever sürekli olarak şeyi takip edecek. Benim konumum ne? Onu takip edecek. Tamam mı? Set obstacle y to bu x olsun. Bu arada niye y yaptık bunu? To x position. Okey mi? Bunun mantığını anladık mı? Yani obstacle 1 x'e artık erişebiliyoruz yani. Öteki türlü bunun konumunu bilmiyordum. Artık biliyorum. Şimdi diyor ki wait until şimdi bu kaç hızında hareket ediyor bizim obstacle'ımız? 7 hareket ediyor değil mi? En başladığı nokta neresi? 240. Şimdi 7 azalacak. Dolayısıyla ortalara geldiği zaman böyle sağına soluna 4'er tane eklesem o araya en fazla bir kere düşebilir olasılıksal olarak. Anladınız mı demek istedim? Yani -4 artı 4 arasında geldiği bir nokta olacak. Şimdi diyorum ki bu birinci obstacle pozisyon olarak -4 artı 4 aralığına geldiği zaman variable 4'ten küçük -4'ten büyük. Ne oldu? Heh. Beklemeyi bırakabilirsin diyorum artık. Bakalım nasıl bir şey oluşuyor. Olmadı. Tam tersi olmayacak mı? Bir de ilk -4 sonrası 4. Tam tersi olacak, evet. Haklısın. Şimdi bu böyle gerçekçi bir görünüm oluşturuyor bence. Sanki. Başlangıçta şöyle solda kalıyorlar. Onları sıfırlayacağız zaten. Yani şu bayrağa başladıktan sonra en sağa ışınlanıyor. Ondan sonra tekrar devam ediyorlar. Bu 240. 240'a eksi 120. 240'a eksi 120. Şunu kopyalayayım şuraya. Şunu sileyim. Bir başlatalım şöyle bakalım. Gayet iyi. Şu anda ekranın dışında bir yerlerde var. Bunu silsem ve şöyle yapsam nasıl olur? Burada olay gerçekleşene kadar olmasın. Ondan sonra yaratılsın. İzleyelim bakalım nasıl olacak. Tertemiz. Şu anda efektli bir şekilde sanki gerçekten yeni bir tane engel gelmiş gibi görünüyor. Ama bu engeller sola geldiği zaman bizim onları tekrar sağa atmamız lazım ki bu döngü sürekli devam etsin. Bu sefer de obstacle 1 diyorum. Sola geldiği zaman tekrar sağa doğru değişsin. Bunu nasıl yapabilirim? Şuraya bir tane if else ekleyeceğim. Bu move, şunu araya alsam süper olur. Bu move sanki benim dahil olduğum aralıktayken devam etsin diye düşünüyorum. Dolayısıyla lokasyonum yine eksi 240'tan büyük olduğu takdirde, bu değil bu, takdirde ilerleyeceğiz, tamam mı? Eksi 240'tan büyük olduğu takdirde ilerleyeceğiz. Bunu da şuradan takip edebiliriz. Exposition diyorum. 240'tan büyük eksi 240'tan büyük olduğu takdirde, tamam mı? Sola doğru kaymaya devam ediyor. Eksi 240 olduğunda ne olacak? Şunu kopyalıyorum. Hep beraber geldiler. Şunu siliyorum. Tekrardan sağa göndereceğim. Bakalım nasıl görünüyor. Sola geldi. Tekrar sağa geldi. İkincisi dönmüyor ama sadece birincisi dönüyor. Ona da ekleyeceğiz şimdi bu mantığı. Şu ana kadar okey mi? Artık diyeyim ki bu benim hareket etme olayım, ileriye doğru gitme olayım
Ancak benim bir tane engele takılana kadar devam etsin. Yani şuradaki forever değil de sanki ben bunu repeat until kullanıyorum. Geriye kalan kodu o doğruca kopyalıyorum. Peki bu nereye kadar devam edecek? Touching'e kadar. Neye touching? Herhangi bir, şunu 2 dakika sileyim. Herhangi bir obstacle'a touching kadar. Yani or, eğer ki ben diyorum ki, sensin gibi daha geleyim. Diyorum ki obstacle 1'e ya da obstacle 2'ye değerse geri gel. Bitsin bu olay. Tamam mı? Böyle bir şey yaptım. Şunu da obstacle 1. Obstacle 2 veya obstacle 1'e değerse buradaki döngüden çıkacak. Döngüden çıkınca da diyorum ki burada en alttan stop all. Bütün kodum bitsin. Deneyelim bakalım. Hop durdu. Bir daha bakalım. Durdu. Bu sefer de ayağıyla değdi mesela az önce. Garip yani. Her seferinde farklı bir yeriyle değiyor. Herhalde kodun keyfine göre. Şu anda da artık oyunda duruyor. Durma noktası da güzel. Peki biz puan nasıl kazanacağız? Yani Atlayınca. atladım. Ve Tamam. geçince. Puan kazandığımı nasıl anlayacağım sizce? Variable. Variable. Evet, variable. Güzel. Bir tane variable ekliyorum şuradan. Score diyorum. Hatta bunu da şöyle ortaya alayım ben. Tamam. Peki bu skoru neye göre arttıracağım? Hangi condition'da arttıracağım? Oyun durmadıysa değil mi? Çünkü ata değerse oyun duruyor. Evet. O zaman ben diyorum ki bu obstacle'lar, engeller ekranın ortasına geldiğinde skoru 1 arttıralım. Çünkü zaten at değerse oyun bitiyor zaten. At değmediyse devam etsin. Skor arttırılmış olsun. Okey, mantıklı mı sizce bu? Evet. Evet. Bir tane daha şuradan Ama yapayım. yani ekranın ortası değil de daha atın arkasında olacak bir yerde olsa daha garanti olur bence. Tamam. 0 değil de böyle eksi 80 falan diyeyim o zaman. Evet. Tamam. Şimdi burada bakıyorum. Obstacle'ların genişliği 7'ymiş, tamam mı? Dolayısıyla yine o 7'lik bir aralığa düşecek. O zaman ben buna diyeceğim ki if diyeceğim. Şuradaki for'u kullanıyorum. Buradaki for okey zaten. Tamam mı? Onun altına yazı vereceğim şimdi. If diyorum. Yine küçüktür, büyüktür gelecek. Bu şekilde artık engelden geçerken sadece birinden geçerken, diğerinden geçerken arttırmıyor fark ettiyseniz. Çünkü ona kodu eklemedim. Evet. Evet. Birinden geçerken skorumu arttırıyor artık. Gayet iyi, süper. Bunda bir problem yok. Şimdi bunu obstacle 2'ye de kopyalıyorum aynısını. Şunu şuraya şöyle. Burada da şu sete gerek yok. Çünkü o sadece obstacle 1 ile alakalı bir durum. Bunu bu şekilde değiştiriyoruz. Okey mi, şu ana kadar bir problem var mı? Yok. Yok. İkincisine de kopyaladık. Artık skorda tutabiliyoruz ve oyunumuz da bitiyor. Ama ben Evet. burada bir şeyi beğenmedim. Bence biz bunu birazcık daha uzun zıplatalım. Yani çok zorla, ilk başta zor başlamasın. Sonradan zorlaştırmanın bir yöntemi var çünkü. Şöyle yapalım. Bayağı at uçuyor yani şu anda. Her başladığında skoru sıfırlayalım bir de. Aynen öyle, süpersin. Onu da arka planda yapayım mı? Nasıl olsa yani herhangi bir variable'a, herhangi bir karakterimize bağlı olmasına gerek yok bunun. Evet. Set score diyorum 0. Her başladığında sıfırlanıyor. Süper yes. Harikayız şu anda. Evet. Nasıl değdi ya? Değmemişti orada arkadaşlar. Neyse, bu değip değmediğini çok anlamıyor bence. Diyorum ki skor çok yükseldikten sonra engeller biraz zorlaşmaya başlasın. Ne dersiniz? Olur. O zaman ikiniz aynı anda olur dediniz. Obstacle 1'e şuraya gelip ikinci bir tane daha kostüm oluşturdum. Obstacle 2 isimli. Ya buraya Obstacle kostüm 1-2 desek daha iyi olacak gibi. Bir de kalsın şu anda. Skor ilerledikçe değiştirmek istiyorum. Yani böyle onu geçen falan görebilsin yani bunu, tamam mı? O zaman diyeceğim ki şöyle geldim buraya. Buna geldim. Burada şu forever'ım dönerken onu da kontrol etsin. Hani ayrı bir forever yapmamıza gerek yok. Sıklığı falan da okey zaten. Burada bir wait falan da kullanmıyoruz. Frekansımız aynıysa aynı forever'ı kullanabiliriz dediğim gibi. Bir tane if ekliyorum. Buraya da operatörlerden büyüktür deyip onu geçtiğimiz zaman şuradan variable diyeceğim. Skorumuz onu geçtiği zaman
Buradan change costume, switch costume to diyor. Gördünüz mü? Aa, iyi olacak. Olmadı bir daha. Kusura bakmayın. Tamam, oldu. Oley. Şimdi aynı şeyi diğerine de yapmamız gerekiyor. Aynen. Onu da atalım şöyle şöyle. Tamam. Yapılır. Basit. Şunu 235 yapalım da. Artık her başlattığımızda hem sıfırlanıyor kostümler hem de geçersem zorluğa göre şey değişmiş oluyor artık. Son bir defa kontrol edeceğim. Sabredin. Tamam. Süper. Güzel. Şurada her basıldığında bir tane de ses çıkarttırma yapayım. Onu nasıl... Nereden yaptın? Ben de onu yaptım. Bak şurada sound var. Bak play sound diyorsun. Sound eklemek için de şurada bir yerlerde neredeydi o? Sounds kısmından şuradan artıya basabilirsin. Kendi yükleyeceğim demiştin ya. Aynı şekilde şurada da upload var bak. Hatta kayıt bile yapabiliyor musun? Çok iyi. Peki Zoom'dan nasıl yaptın? Zoom'dan sesi nasıl açtın? Share screen derken sağda bir tane tik var. İlk başta şey Ha. yaparken onu oraya Tamam, şey yapmam okey. lazım. Bakalım şimdi oluyor mu? Evet. Aa, bir dakika. Şimdi until done diyoruz ya. Bekliyor Evet. ses bitene kadar. Gayet iyi.